Duyduk duymadık demeyin kanalına hoş geldiniz. Bugün var olduğuna inanamayacağınız dünyanın en tehlikeli yollarını inceliyoruz. Dünyada bazı yollar bulunmaktadır ki yetkililerin dahi elinden gelen hiçbir şey söz konusu olmamaktadır. İşte en ufak dikkatsizliği bile affetmeyecek olan tehlikeli yolları bu içerikte sizler için derledik. Ayrıca dünyanın en tehlikeli yolları listesinde Türkiye'deki yollardan bazıları da bulunmakta. Bakalım bu yolları daha önceden biliyor muydunuz? Haydi başlayalım. 14 numara Zojila Geçidi. Hindistan'da keçi yolunda seyahat ettiğinizi hayal edebiliyor musunuz? Ladakh ve Kaşmir'i birbirine bağlayan bu 9 kilometrelik yolun deniz seviyesinden yüksekliği tam 3500 metre. Haritadan kısa gibi gözüken bu mesafeyi almak öyle arabayla pazar gezisi yapmaya hiç benzemiyor. Hatta buradan ilerleyebilmek için Mars'ta yürüyen araçlardan bir tane bulabilirseniz işiniz daha kolaylaşır. Zojila geçidi bölge halkını dünyanın geri kalanına bağlaması sebebiyle oldukça önemli bir yol konumunda. Özellikle ağır kış şartlarında kullanmanın büyük tehlike yarattığı yol Himalayaların nefes kesen manzarasına sahip. Kış aylarında kalın buz tabakalarının oluşması nedeniyle yol genellikle kapatılmaktadır. 13 numara Kardungla, Hindistan. Dünyanın en tehlikeli yolları hakkında konuştuğumuzda Kardungla'dan bahsetmemek elde değil. Burası dünyadaki en yüksek otoyol geçiş yoludur ve 18.700 feet'e kadar çıkmaktadır. Bu yükseklikte ortaya çıkan sorunlar oksijen eksikliği ve bu arada yaşamaya başladığınız baş ağrılarıdır. Bu yüzden en deneyimli yerliler dışında hiç kimse bu yolda araba kullanmaya cesaret edemiyor. 12 numara Goes Geçidi. Fransa'da aracınızla birlikte yüzmeye hazır olun. Fransa'nın Atlantik kıyısında bulunan yol, günde 2 defa gelgit dalgalarının etkisine maruz kalıyor. Su çekildikten sonra bile yol denizin taşıdığı yosunlarla kaplı olabiliyor. 4,3 kilometrelik yoldan geçmeyi düşünüyorsanız zamanlamanızı iyi yapın ve yanınıza sağlam bir şişme bot almayı unutmayın. 11 numara Fair Meadows yolu, Pakistan. Fair Meadows yolu, Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde bulunan tehlikeli bir dağ yoludur. Bu yol, dünyanın en yüksek 9. dağı olan Nanga Parbat'a tırmanmak isteyen dağcıların başlangıç noktasıdır. 2013'te yol çok yüksekte bulunması, dengesiz ve dar yapısı nedeniyle dünyanın ikinci en ölümcül karayolu olarak seçildi. Çakıl yol yüzlerce yıl önce bölgedeki köylüler tarafından yapıldı ve daha sonra üzerinde ciddi bir düzenleme yapılmadı. Tamamen kum ve çakıllardan oluşan yol bakımsızdır ve sizi koruyacak korkuluklar yoktur. Yolun ilk kısmı 4x4 araçlarla kullanılabiliyor. Ancak peri çayırlarına kadar olan son bölümlerin yaya olarak ya da sıkışık dar şerit nedeniyle bisikletle geçilmesi gerekiyor. Yolun en tehlikeli kısmı asfaltsız ve pürüzlü olduğu 10 kilometrelik dar bir yükselişe sahip olduğu bölümdür. Yapılacak basit bir hata sizi felaket bir sonuca götürebilir. 10 numara Skippers Kanyon yolu, Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'nın güneybatısındaki Skippers Kanyon yolu bugün Yeni Zelanda'nın bilinen doğal yollarından biri. 140 yıldan daha uzun bir süre önce madenciler tarafından elle oyulmuş 26,5 kilometre uzunluğundaki bu çakıl yol dik bir uçurumun ortasındaki çok dar bir kesim üzerinde yapılmıştır. O kadar tehlikeli bir yol ki yerel araç kiralama şirketleri bu rotaya geçmeyi düşünen müşterilerine sigorta bile yapmıyor. 1883 ve 1890 yılları arasında inşa edilen bu yol o günlerde büyük bir mühendislik başarısı olarak kabul edildi. Yolun Çinli işçiler tarafından sadece siyah barut ve el matkabı kullanılarak oyulması 22 yıl sürdü. Bu yolda karşı taraftan gelen bir arabaya rastlarsanız zekice hamlelerle birbirinizi desteklemek zorunda kalacaksınız. Yol o kadar dardır ki iki araç birbirini geçmek zorunda kaldığında araçlardan birinin diğerini geçebilecek kadar geniş bir yere ulaşması için 3 kilometrelik dolambaçlı yoldan geriye doğru gitmesi gerekebilir. Bu yolun en önemli bölümlerinden biri de Skippers Köprüsü. 96 metre uzunluğunda ve 90 metre yüksekliğindeki bu asma köprü dünyanın en muhteşem köprülerinden biridir.
Skippers Kanyonu bazı filmler içinde önemli bir yer olmuştur. 2001 yılında vizyona giren Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği filmindeki bazı sahneler bu kanyonun ekranda gösterilen bölgelerinde çekildi. İşte filmin ekran görüntüsü. Tüm tehlikelere rağmen bu kadar doğal güzelliğe sahip olan bir yolda seyahat etmek ister miydiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. 9 numara Tibet Otoyolu, Çin. Geçen son 20 yılda Çin'de gerçekleşen ölümlü trafik kazaları neredeyse 2 kat oranla bir artış gösterdi. Trafik kazalarına meydana gelen can kayıpları toplam ölüm kayıplarının %7,5'unu oluşturacak bir boyut almıştır. Bu oranların en büyük sorumlusu olarak gösterilen Tibet Otoyolu yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundadır. Yol boyunca yaklaşık 14 dağ, birçok nehir ve ormanlık alandan geçen bu yol sahip olduğu doğa güzellikleri kadar tehlikeli ve ürkütücü bölgelerde içermektedir. Yağmur, buzlanma, heyelanlar ve kaya çığlarının çok fazla görüldüğü bu yol genellikle iklim şartlarından dolayı çamurla kaplıdır. Bu durum binlerce arabayı kilometrelerce uzanan bir sıkışıklığa sokmaktadır. Asıl tehlike sıkışıklıkta değil, sıkılmış sürücüler arasında ortaya çıkan olaylarda gizlidir. Sürücüler haftalarca çamur içinde kalmak zorunda olduklarında kavgalar, hırsızlıklar, taciz ve hatta para kaçırma olayları gerçekleşmektedir. 8 numara Trollstigen, Norveç. Troll merdiveni olarak adlandırılan Trollstigen, Norveç Rauma şehrinde yer alan bir dağ yoludur. Norveç halk efsanesine göre troller her gece Trollstigen dağlarında dolaşıyor ancak her sabah güneş ışığı aldıklarında taşa dönüşüyorlar. Her ne kadar tehlikeli yollar kategorisinde değerlendirilmiş olsa da Trollstigen her yıl sahip olduğu doğal güzellikler bakımından birçok turistin ilgisini çekmektedir. Sonbahar ve kış aylarında genellikle kapalı olan bu yol 2005'te UNESCO'nun Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir. Dar bir yapıya sahip olan yol, keskin virajları, eğimiyle çok tehlikeli bir durumda bulunmaktadır. Bulunduğu coğrafi konum sebebiyle yağmur ve sisin de oldukça fazla olması ve kayaların düşme tehlikesi bulunması kazaları davetiye çıkarmaktadır. Yaklaşık 12,5 metre boyundaki araçların kullanmasının yasak olduğu bu yol son yıllarda genişletme çalışmalarına sahip olmaktadır. Her yıl binlerce turist Trollstigen'ı ziyaret ederek yol boyunca yürüyüş yapmakta ve manzara fotoğrafları çekmektedirler. 7 numara Perdikaki yolu, Yunanistan. Dünyanın en tehlikeli yollarından bir tanesi de Yunanistan'da bulunmaktadır. Yoğun bir trafiğe sahip olmasına rağmen çok dar olan Perdikaki yolu 29 kilometre uzunluğundadır ve üzerinde onlarca derin çukurlar barındırmaktadır. Yıl boyunca birçok otobüs, yaya, hayvan ve arabaların kullandığı bu yolda insanlar ne yazık ki en ufak dikkatsizlik göstermeleri sonucu hayatlarını kaybetmektedirler. Yapılan araştırmalara göre Perdikaki yolunda bulunan çukurların görülememesinden dolayı en çok ölümlü kazalar gece saatlerinde meydana gelmektedir. Altı numara James Dalton Otoyolu, Alaska. Medeniyetten uzaklaşmak istiyorsanız bu yol tam size göre. Kendinizi dünyanın geri kalanından izole olmuş hissedebileceğiniz belki de en iyi yol James Dalton Otoyolu. Dünyanın en tehlikeli yollarının başında gelmekte olan bu yol 666 kilometre uzunluğundadır. Yol başından sonuna kadar asfalt yerine çakıl taşlarıyla kaplıdır. Kuzey yamaçlarında bulunan petrol tesislerine ulaşımın kolaylaşması adına 150 milyon dolar harcama yapılarak oluşturulmuştur. Araba kiralama şirketlerinin bu yolda kullanılması dahilinde kiralama hizmeti sunmadığı da durumun ciddiyetini biraz olsun belirtmektedir. Normal binek arabaların kullanılabileceği bir özelliğe sahip olmayan bu yolda sürekli seyir halinde olan traktörler ilerledikleri her süre boyunca çakıl taşlarına fırlatmakta ve bu durum sürücüler için maddi hasara neden olmaktadır. Aynı zamanda 666 kilometre yol boyunca lastiğinizin patlaması durumunda ya da karnınızın acıkması durumunda gidebileceğiniz hiçbir istasyon, otel ya da dükkan bu otoyolda yer almamaktadır. Gezegendeki en yalnız yol olarak ifade edilen bu yolu kullanabilirseniz diğer yollardan korkmanıza gerek kalmayacaktır. 5 numara Karakurum Otoyolu, Pakistan. Dünyanın en yüksek irtifadaki asfalt yolu olmasından dolayı dağcılık ile ilgiliyseniz bu yol sizin için cennete giden yol olabilir.
Karakurum Karayolu 4693 metre yükseklikte Punjab geçidinde Çin ve Pakistan'ı birbirine bağlar. Pakistan'ın arazi yapısı toprak kaymasına, iklimi ise sellere yol açmaya meyillidir. Karakurum yolu gerçekten çok zorludur. Dünyanın en yüksek asfaltlı yolunda aracınızın tekerleklerinin bazı yerlerde asılı kaldığını hayal edebiliyor musunuz? Çığlar, yoğun kar yağışı ve toprak kaymaları her an gerçekleşebilir ve yolun bazı bölümlerini engelleyebilir. Fakat yine de eski İpek yolu üzerindeki bazı muhteşem geçitlere sahip olmasından dolayı hala turistik bir cazibe merkezidir. 810 Pakistanlı ve 82 Çinli işçinin yolun inşaatı sırasında çoğunlukla toprak kayması nedeniyle hayatını kaybetmesine rağmen bunu yapan hükümetler tarafından dostluk yolu olarak seçilmiştir. 4 numara Kabul Celalabad yolu, Afganistan. Ölüm Vadisi'nde bulunan ve yaklaşık 64 kilometre boyunca devam eden dar yol, keskin virajların yanı sıra Taliban'ın hakimiyeti altında olmasından dolayı da dünyanın en tehlikeli yollarından biri kabul edilmektedir. Ancak yolu bu kadar tehlikeli yapan sadece Taliban'ın varlığı değil, ağır yük taşıyan nakliye kamyonlarını geçmeye çalışan pervasız Afgan sürücüleridir. 600 metre yükseklikteki dar ve virajlı bölümlerde bu sürücülerin yaptığı hatalar yüzünden ölümcül kazalar bir rutin haline gelmiştir. 3 numara Goyang Köprü Yolu, Çin. Goyang Tünel Yolu'nun Türkçe çevirisi hata kabul etmeyen yoldur. Dünyanın belki de en ünlü tüneli olan 1,2 kilometre uzunluğunda ve sadece 4 metre genişliğindeki bu tünelde aracınızı bir keşiş konsantrasyonu ile kullanmanız lazım. 1970'li yıllarda köy sakinleri dağın diğer tarafına ulaşmalarını sağlayacak bir yol yapmaları gerektiğine karar verdiler. Dağın yol yapılacak bir yapıda olmaması işlerinden birçoğunun vazgeçmesine neden oldu. Ancak köyün önde gelenleri halkını ikna etmeyi başardı. Köylüler daha sonra keçilerini ve şifalı bitkilerini satarak modern çekiç ve balyoz gibi araçlar satın aldılar. En güçlü 13 köylü yolu aşmak için çalışmaya başladı. 5 metre yüksekliğinde ve 4 metre enindeki 1200 metrelik yolu bitirmeleri 5 yıllarını aldı. Yolun inşası sırasında köylülerin pek çoğu hayatını kaybetti. Günümüzde tünel son derece doğal bir rotaya sahip olması ve etrafındaki manzarası ile Çin turizm haritasında önemli bir yere sahip. Dünyanın en tehlikeli ve görkemli yolları arasında ilk sıralarda yer alan bu yoldan daha muhteşem ancak daha az ünlü olan bir tünel daha var ve bu tünel Türkiye'nin Erzincan şehrinde bulunmakta. Dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen ve yapımı 132 yılda tamamlanan Kemaliye-Divriği arasındaki taş yolu çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumlarıyla hem yaya hem de araçla gezinti yapmak isteyen macera tutkunlarını cezbediyor. 2 numara Ölüm Yolu, Bolivya. Çok iyi bir sürücü olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? O zaman kendinizi bir de bu yolda hayal edin. Ölüm yolu olarak da anılan eski Yungas yolu, Uluslararası Güvenli Yolculuk Derneği tarafından dünyanın en tehlikeli yolu olarak kabul edildi. 90'lı yıllara kadar alternatifi olmayan ve geçilmesi zorunlu bir yoldu. Ancak yapılan alternatif yollardan sonra trafiğe kapatılmasından dolayı bu yol artık dünyanın en tehlikeli yolu sayılmamakta. Paraguaylı savaş esirleri tarafından 1930'lu yıllarda inşa edilen yolda her yıl ölen 200 ila 300 kişinin ardından bugün haçlarla ve anıtlarla çevrili. Bisikletle yola çıkarken size ilk söylenen, eğer karşınızdan araç gelirse panik yapmamanız ve yolun solunda durmanız, yani uçurum kenarında. Amaç karşıdan gelen aracın sizi görmesi. Aynı zamanda yol sadece 3 metre olduğu için araçlar mümkün olduğunca içeriden dönüş yapmaya çalışıyor. Sık ormanın içerisinden kıvrılarak tırmanan ve 4650 metreye ulaşan bu aşırı dar yolda sürücülerin tam anlamıyla gözlerini dört açmaları lazım. 1 numara D915 Karayolu, Türkiye. Şu an ekranda gördüğünüz tehlikeli viraj ise Bolivya'daki ölüm yoluna ait bir kare değil. Bize çok daha yakın bir yerden, Türkiye'den bir kare. Fotoğraf Türkiye'de Derebaşı virajları adıyla bilinen ve Karaçam'da bulunan Of Çaykara Bayburt D915 karayolundan bir kesit. Bu yol 2016 yılında dangerousroads.org adlı site tarafından dünyanın en tehlikeli yolu olarak seçildi.
Dünyanın en tehlikeli yollarını gezerek değerlendirme yapan site kullanıcıları bu yolu ölüm yolu olarak nitelendirilen Bolivya'daki yoldan daha tehlikeli olarak tanımlarken sözler ve fotoğraflar ne kadar tehlikeli olduğunu anlatamaz yorumunda bulunmuşlar. Yol 106 kilometre uzunluğunda ve 29 keskin virajdan oluşuyor. 13. keskin viraj ise tek seferde dönülemiyor. Yolun en tehlikeli bölümü genelde kar ve tipi nedeniyle kapalı olan derebaşı tesislerinin bulunduğu bölgede yer alıyor. 1916'da Trabzon'u işgal eden Ruslar, Trabzon'dan Bayburt'a uzanan stratejik açıdan önemli bir yola ihtiyaç duydular. Sadece o bölgedeki köylüler değil, yöredeki bütün köylüler ücret karşılığı çalıştırılarak yolun yapımı bir senede tamamlandı. O dönemde bölgedeki hiçbir köyde yol olmaması ve bu yolun yapılması yerli halk için büyük kolaylık sağlamıştı. Bazı kısımlarda çökmeler meydana gelse de zeminin kaya olması asırlık yolu günümüze kadar taşımış. Yol sahip olduğu tehlikeler kadar doğal güzelliklere de sahip. Virajların her biri farklı bir manzaraya açılıyor. İrili ufaklı şelaleler, küçük akarsular, dereler, mavi ile yeşilin muhteşem uyumu adeta büyülüyor. Trabzon ve Bayburt'u birleştiren ilk yol olan D915 karayolu, dar ve keskin virajlarıyla artık dünyanın en tehlikeli yolu unvanına sahip ve bu özelliği tescillenmiş durumda. Yüksek eğime, dar yollara, tehlikeli virajlara ve kötü hava koşullarına sahip olan bu yol listemizde birinci sırada olmayı fazlasıyla hak ediyor. Listemiz bu kadar. Peki siz bu kadar tehlikeli olan yollardan hangisinde seyahat etmek isterdiniz? Cevaplarınızı yorum olarak bizimle paylaşın. Videoya harcadığımız emeği beğendiyseniz videoyu beğenebilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.